Sevgili takipçilerim, şu kısmı pembeye boyadım. Böyle bu kısmı pembeye boyadım. Pembe rengi çok eskiden 2 yıl önce kullandığım bir boyam vardı. Kalmıştı, badanadan kalan boya. Böyle ben onları böyle bol bol streçleyip de iyi muhafaza ettiğim için hala kullanılır halde, hiç kuruma olmamış. Şimdi bunun rengi beyaz değil, biraz böyle kremsi, ama pembeyi bunun içine koyarak elde ettim. Bu pembeyi biraz daha böyle soft bir renk elde etmiş oldum. Hem de eski boyamı değerlendirmiş oldum. Şimdi bu kısmı pembe yaptım. Şu kısmı da gri yapacağım. Griyi de bu boyadan kullanarak birazcık da siyah ekleyerek elde edeceğim. Şimdi bu geçen yıldan kalan boya bildiğiniz silinebilir su bazlı boya. Ben bunu renklendirmek için Nova'nın akrilik boyasını kullandım. Hem malzemeyi değerlendirmiş oluyorum, hem soft renkler elde etmiş oluyorum. Bir de arkadaşlar, hiçbir şekilde yere damlatmamak için boyayı açıkçası çok fazla sulandırmıyorum. Çünkü ben gündüzleri çalışıyorum. Böyle bütün evi kaldırma gibi bir lüksüm yok. Bütün evi aynı anda kısa bir zamanda boyama gibi. Böyle parça parça işten vakit buldukça akşamları, hafta sonları devam ediyorum bu işi yapmaya. O zaman eğer sizin de vaktiniz yoksa size bir umut olsun. Böyle yavaş yavaş zevkle yapıyorum. Acele etmiyorum. Bence güzel bir gri oldu. Şimdi aynı rengi sulandırarak kullandığımız için, renklendirerek, hem de pembeye uyumlu bir gri olacak bu. Daha sonra da pembe kısımlara bu griyi kullanarak süslemeler yapacağım. Tabii bu kısmı şimdi griye boyadıktan sonra. Evet, bu kısımları griye boyamam da bitti. Tabii şurada taşkınlıklar var. Onları, kapıları boyayınca telafi edeceğim. Duvarı normal fırçayla boyadım. Çünkü duvarı normal boyayla duvarı normal fırçayla boyadım. Çünkü böyle aralıklı, derinlikli dış cephe duvarı olduğu için. Şimdi şu tuğla kısımlarını da bu şekilde boyayacağım. Aşırı tatlı oldu bu kısım. Şimdi gelelim bir duvar süslemesi tekniğine. Buraya gördüğünüz gibi badana bantlarını yapıştırdım. Şimdi onun içini griye boyayacağım. Duvarın bu kısmı gri olduğu için burada da gri kullanacağım. Bütünlüğü bozmamak için duvarın girintilerini çok bastırmayacağım. Onlar böyle pembe pembe görünebilirler.
sevgili takipçilerim, şimdilik bu videomda evdeki yaptığım değişikliklerden bu kadarını paylaşacağım. Daha sonra bütün eve uygulayacağım yöntemlerle birlikte olacağız. Bundan önce bir mutfak dönüşümüm vardı. Onun linkini de açıklamaya bırakacağım. Sevgiyle kalın, takipte kalın.